Size NATO nedir diye sorsam, eminim ki büyük bir çoğunluk bana net bir şekilde ne olduğunu söyleyecektir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne karşı koymak için farklı ülkeler arasında kurulan askeri bir ittifak. NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, halihazırda 31 müttefik ülkeyi ve henüz katılması kesinleşmemiş olan İsveç'i de sayarsak 32 müttefik ülkeyi kapsıyor. Başka bir deyişle dünyanın açık ara en büyük askeri ittifakından bahsediyoruz. Ve sanırım hepimiz bu kulübü oluşturan ülkelerin, ordularının birçoğunun askeri gücüne aşinayız. En başında da her şeye gücü yeten bir Amerika Birleşik Devletleri var. Peki ya size NATO'da ordusu olmayan bir ülkenin de olduğunu söylesem? Elbette merak edersiniz. NATO gibi bir askeri ittifakta silahlı kuvvetleri olmayan bir ülke nasıl olabilir? Evet, bugünkü videonun kahramanı da bu. Yani İzlanda. Gerçekten de Avrupa ile Amerika arasındaki bu uzak ada, 370 bin nüfuslu ve esas olarak alüminyum üretimi, balıkçılık ve turizm sayesinde geçinen ve ordusu olmayan tek NATO ülkesi. Aslında pek çok kişi İzlanda'nın dünyanın en barışçıl ülkesi olmasının ana nedeninin bu olduğuna inanıyor. 10 yıldan uzun bir süredir de bu konumunu koruyor. Ancak merak ediyor olabilirsiniz. Bir ordusu olmaması nasıl mümkün olabilir? İzlanda silahlı kuvvetleri olmayan ilk ve tek ülke değil. Son da olmayacak. Dünyada silahlı kuvvetleri olmayan 30'dan fazla ülke var. Andorra, Monaco ve Panama gibi küçük nüfuslu ülkelerden bahsediyorum. Bununla birlikte mantık açısından bir ülke askeri bir ittifak içindeyse bunun kendi ordusuna sahip olduğu için olduğunu düşünmek gerekir. Sizce de öyle değil mi? Ve en şaşırtıcı şey ne biliyor musunuz? İzlanda uzun bir süre boyunca NATO'nun önemli bir kurucu üyesiydi. Bu nasıl mümkün olabildi? İzlanda'nın silahlı kuvvetleri olmamasına rağmen ülkenin son derece değerli bir başka varlığı daha var. Coğrafi konumu. Aslında Soğuk Savaş sırasında büyük süper güçler için en gözde bölgelerden biriydi. Peki ama neden? Dünya haritası üzerindeki jeopolitik konumunu bu kadar önemli kılan nedir? İzlanda konumundan yararlanmayı nasıl başardı? Bir saldırı ya da işgal durumunda bu uzak adayı kim savunuyor? Rusya tarafından giderek askerileştirilen Kuzey Kutbu'nda İzlanda nasıl bir rol oynuyor? İşte bugün tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlayacağız. Size bir soru sorayım. İzlanda'dan bahsedildiğinde aklınıza gelen ilk şey nedir? Vikingler mi yoksa göğe püskürttüğü kül bulutları Avrupa'daki uçak seferlerine durma noktasına getirebilecek yanardağlar mı? Evet, bunların her ikisi de bu adanın karakteristik özellikleri. Ama bunun dışında modern tarih boyunca genellikle pek fark edilmemiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ne de olsa tarihsel olarak Danimarka Krallığı'nın uzak bir adasıydı ve yoksulluk, kıtlık, salgın hastalıklar ve hatta ara sıra meydana gelen volkanik patlamalarla da ıssızlaşmıştı. Ancak buranın kaderi 20. yüzyılın ortalarında değişmeye başlayacaktı. Önce İngiltere Birleşik Krallığı, ardından da Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Nazi Almanyası'nın donanmasına karşı koymak için 1940 ve 44 yılları arasında adayı işgal ettiler. İzlandalılar için bu kaçınılmazdı çünkü 1869'da kendi silahlı kuvvetlerini lağvetmişlerdi. Gerçek şu ki zaman içinde ve özellikle 20. yüzyılda
İzlanda stratejik bir nokta haline geldi ve bu ABD'nin arayıp da bulamadığı bir şeydi. Bu nedenle Sam amca çok geçmeden İzlanda'nın NATO'ya girmesi için müzakerelere başladı. İzlanda 1944 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Kuzey Atlantik'in koruyucusu olarak ayrıcalıklı jeostratejik konumunun kısa sürede farkına vardı. Bunun yanı sıra da Reykjavik'te yaşayanlar adanın olası bir yabancı işgalinde savunmasızlığının farkındaydılar. Dolayısıyla atılacak adım belliydi. Diğer Avrupa ülkeleri ABD ve Kanada ile birlikte savunmasının temel direklerinden biri haline gelecek olan NATO'nun kurucu üyesi olmak. Ancak Kore Savaşı'nın patlak vermesinin ardından adada Sovyetler Birliği tarafından saldırıya uğrama korkusu hızla arttı. İzlanda'nın acilen kendi topraklarında askeri personele ihtiyacı vardı. Bu nedenle 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile bugün hala yürürlükte olan ve İzlanda güvenliğinin diğer temel direği olan bir savunma anlaşmasını imzaladı. O tarihten 2006 yılına kadar İzlanda'da İzlanda Savunma Gücü olarak adlandırılan 1350 ABD askeri personeli ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan 100 sivil personel Keflavik deniz hava üssünde konuşlandırıldı. İzlanda sonunda güvendeydi. Adını telaffuz etmekte oldukça zorlanılan yanardağların ülkesi istediğini elde etti. Coğrafi konumunu savunması için bir koz olarak kullandı. Ama bununla da kalmadı. Ya size İzlanda'nın o dönemdeki hükümetlerinin biraz sinsi olduğunu söylesem ya da size şantajın İzlanda hükümeti için oldukça tipik bir taktik olduğunu söylesem, örneğin 1950'ler ve 70'ler arasında İzlanda, morina balığı savaşları olarak bilinen balıkçılık bölgeleri konusunda Birleşik Krallık ile mücadele etti. İzlanda, Birleşik Krallık ile müzakere etmeden bölgelerini giderek genişletiyordu ve bu da gerilime yol açıyordu. Tüm bu karmaşanın arasında ABD hiçbir zaman İngiltere'nin yanında yer almaya yanaşmadı. İzlanda'nın jeopolitik konumu bölgede çok aktif olan Sovyetler Birliği'ni yakından takip etmek için çok önemliydi. Haritada da görüldüğü gibi İzlanda münhasır ekonomik bölgesini ve balıkçılık alanlarını delicesine genişleterek 200 deniz miline çıkarmayı başardı. Evet, ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu sınır tüm kıyı devletleri için aynı, haklısınız. Ancak bu hikayede ilginç olan şey, münhasır ekonomik bölgelerini neredeyse 10 kat kadar genişletmeyi ne çabuk başardıklarıdır. Ancak çok geçmeden ellerindeki kozları tükenecek. Sovyetler Birliği çöktü ve Soğuk Savaş sona erdi. Komünist tehdit aniden ortadan kalktı ve bununla birlikte de Amerika'nın İzlanda'da bir üsse sahip olma ihtiyacı da ortadan kalktı. Bu nedenle o tarihten itibaren ABD adadaki askerlerini geri çekmeye başladı ve 2006 yılına gelindiğinde İzlanda toprakları üzerinde hiçbir Amerikan postalı kalmamıştı. İzlanda Savunma Kuvvetleri tarihe karıştı ve Keflavik'teki Amerikan üssü İzlanda hükümetine devredilerek ülkenin ana uluslararası havalimanı haline getirildi.
Amerika Birleşik Devletleri ile 1951 yılında imzalanan savunma anlaşması yürürlükte kalmaya devam etti ve hala da öyle. Ancak adada artık askeri personel bulunmuyor. Bu durum ABD ordusunun adadan ayrılmasının en azından psikolojik açıdan büyük bir güvenlik boşluğu yarattığı ve ada ülkesinin 10 yıllardır yararlanabildiği tüm jeostratejik önemini kaybettiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. İşte tam da bu nedenle İzlanda harekete geçti. Reykjavik kendi güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmeye başladı. Ama kendi ordusu olmadan bunu nasıl yapacaktı? İzlanda'nın yaptığı gibi kendi topraklarının güvenliği için 60 yıldan uzun bir sürede yasa çıkaran ülkelere nadiren rastlanır. Ne de olsa sınır güvenliği hayatta kalmak isteyen her ülke için genellikle en önemli önceliklerden biridir. Ancak gerçek şu ki ABD birlikleri ülkeyi terk edene kadar İzlanda'nın bunu yapmasına gerek yoktu. Elbette İzlanda yeni gerçeğin farkına vardığında harekete geçmekte gecikmedi. Diğer NATO ortaklarıyla işbirliği anlaşmaları imzaladı. 2008'de İzlanda Savunma Ajansı'nı kurdu. 2011'de fon yetersizliği nedeniyle kapatıldı. 2008'de savunma yasasını ve 2016'da ulusal güvenlik politikasını kabul etti. Ve boş durmadılar. Bu nedenle bugün İzlanda 1918'den beri var olmasına rağmen hiçbir zaman şimdiki kadar büyük olmayan, bünyesinde 200 kadar personel, 4 gemi ve 3 orta boy helikopter bulunan bir sahil güvenlik teşkilatına sahip. Ayrıca ABD'nin adayı terk etmesinden bu yana ülkenin polis teşkilatı da güçlendirildi. Bu da yetmezmiş gibi İzlanda'nın uluslararası barışı koruma operasyonlarında küçük bir güç olarak görev yapan kriz müdahale birimi adında bir paramiliter birliği de var. Ama dikkat! Çünkü dahası da var. İzlanda ayrıca NATO için iki önemli şeye de sahip. NATO müttefikleri için erken uyarı sistemleri olarak hizmet veren 4 radarı işleten hava savunma sistemi ve Kuzey Viking olarak bilinen özellikle zorlu kış koşullarındaki askeri tatbikatlar için olağanüstü bir ortam sağlayan toprakları ve iklimi. Ama gerçekçi olmak gerekirse İzlanda'nın savunma sistemi hala oldukça zayıf. Özellikle de büyük güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak istiyorsa ve bu hiç de küçümsenecek bir sorun değil. İzlanda'ya en yakın noktalardan biri olan ve son 20 yılda stratejik önemi giderek artan Kuzey Kutbu'nda neler olup bittiğine bakacak olursak, İzlanda'nın askeri kapasitesindeki azalmanın gerçekten endişe verici olduğunu görürüz. Kuzey Kutbu son yıllarda özellikle bir nedenden dolayı büyük bir önem kazanıyor. Küresel ısınma ve eriyen buzullar. Buz kütlelerinin yaz aylarında artan erimesi, yeni ticaret yollarının ortaya çıkmasına imkan sağlıyor. Ve tüm dünyadaki doğal gaz rezervlerinin %30'una ve petrol rezervlerinin %13'üne sahip olduğu söylenen muazzam kaynakları keşfetme olasılığının önünü açıyor. Bu nedenle Kuzey Kutbu özellikle Rusya tarafından artan bir askeri yığılmaya maruz kalmakta. Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesinde büyük çıkarları var. Ne de olsa doğal gazının %80'i ve petrolünün %17'si burada çıkıyor. Dahası Kuzey Kutbu aynı zamanda Rusya'nın en büyük donanma filosu olan Kuzey Filosu'na ve en büyük açık deniz çıkışına da ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Rusya'nın Kuzey Kutbu'nu başka hiçbir ülkenin yapmadığı kadar askerileştirmek için büyük çaba sarf etmesi ve bölgedeki NATO üslerinin sayısının 3 kat artmasına neden olması da hiç şaşırtıcı değil. Ancak tahmin edeceğiniz gibi bu bölgeyle ilgilenen tek ülke Rusya değil.
İsveç, Norveç ya da İzlanda gibi bir Arktik ülkesi olmayan Çin'in de bölgede güçlü çıkarları var. Pekin'in hali hazırda bu 3 ülkede istihbarat servisleri tarafından kullanılabilecek sivil üsleri bulunuyor. Ancak Asya devinin bu bölgeye olan ilgisi askeri alandan daha çok ticari potansiyele dayanıyor. Çin'in bölgedeki ana hedefi Kuzey Deniz Yolu'nu teşvik ederek deniz taşımacılığının zamanını ve maliyetini azaltmak. Ayrıca kendi güvenliği açısından Çin bu rota sayesinde limanlarına gelmesi gereken yüklerin ne Malakka Boğazı'nda ne de Hindistan gibi çok sayıda rakibinin bulunduğu Hint Okyanusu'nda kesintiye uğramamasını sağlayabilir. Bu nedenle Çin yaptırımlarına rağmen bu güzergahı gerçekten istikrarlı bir hale getirmek için Rusya'nın yanında yer alıyor. Ve doğal olarak böyle bir olasılıkla karşı karşıya kalan ABD de tabii ki kayıtsız kalamazdı. Sam amcanın Kuzey Kutbu'na olan ilgisinin yakın zamana kadar azaldığı doğru. Ancak Donald Trump'ın başkanlığa gelmesiyle birlikte konu önem kazanmaya başladı. Örneğin 2018'de ABD ikinci filosu yeniden hayata geçirildi ve 2020'de Amerikan ordusu Kuzey Kutbu'nda 20'den fazla askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bu da yetmezmiş gibi son zamanlarda şöyle haberlere rastlıyoruz. İzlanda, ABD nükleer denizaltılarının ziyaretine izin verdi. Bu haberin altında aslında göründüğünden daha fazlası yatıyor. Kuzey Kutbu'ndaki büyük güç çekişmelerinde İzlanda'nın rolünün çok da önemli olmayacağı düşünülebilir. Ancak gerçek şu ki ordusu olmayan bu seyrek nüfuslu adanın rolü tüm bu stratejik bulmacada çok önemli. Ya da başka bir deyişle İzlanda jeopolitik önemini yeniden kazandı. Peki ama tam olarak neden? Hepimiz son 1,5 yıldır Rusya'nın çabalarını Ukrayna'yı işgal etmeye nasıl yoğunlaştırdığını izliyoruz. Bazıları Rusya'nın diğer jeopolitik hedeflerini ihmal ettiğini düşünebilir. Bu doğru da olabilir. Ancak Kuzey Kutbu'nda durum kesinlikle böyle değil. Buzlu Kuzey bölgesi Putin için mutlak bir öncelik olmaya devam ediyor. Bu yüzden her şeye rağmen hala yoğun bir şekilde askerileştirilmiş durumda. Elbette Ukrayna'da bu kadar çok kaynak harcayan Moskova'nın Kuzey Kutbu'nu göz ardı edeceğini düşünürsünüz, değil mi? Hiçbir şey gerçeklerden daha doğru olamaz. Bu bölgede Rus askeri angajmanlarında denizde ya da havada neredeyse hiç azalma görülmedi. Karada ise çok az bir azalma oldu. Aslında NATO ülkelerini ve müttefiklerini çok dikkatli kılan da tam olarak bu. Rusya'nın bölgedeki varlığının görmezden gelinemeyecek bir şey olduğu düşünüldüğünde Moskova'ya doğrudan karşı durmak İzlanda'nın pek de düşündüğü bir şey değil. Hatta iki ülke arasındaki ilişkiler olumlu yönde seyrediyor. Örneğin 2013 yılında iki ülke Arktik koruma ve araştırma konularında daha yakın işbirliği yapma sözü verdi. Ayrıca balıkçılık, enerji ve turizm konularında da anlaşmaya vardılar. Ancak tüm bunlar uluslararası taahhütlerini unutturmadı. Örneğin 2014 yılında İzlanda, Kırım'ı işgal ve ilhak eden Rusya'nın ihlallerini kınamakta tereddüt etmedi ve kendi balıkçılık sektörünün zarar göreceği gerçeğine rağmen Batı'nın yaptırımlarına katıldı. Bunun ardından bu arada şu gibi haberler sıradanlaşmaya başladı. 20 Şubat 2015. İzlanda hava sahasında Rus bombardıman uçakları görüldü. 26 Eylül 2016. İzlanda, Rus bombardıman uçaklarının sivil uçaklar için tehlike oluşturduğundan şikayetçi. Reykjavik geçtiğimiz salı günü yaşanan son olayda 3 Rus Tupolev
Tu-160 askeri uçağının yolcu uçaklarına çok yakın uçtuğunu söyledi. Ve tıpkı 2014'te olduğu gibi Rusya 2022'nin başlarında Ukrayna'yı tekrar işgal ettiğinde İzlanda yine bunu kınadı ve yaptırım uyguladı. Dahası kendi ordusu olmamasına ve cepheye asker göndermeye gücü yetmemesine rağmen İzlanda Ukrayna'yı başka şekillerde de destekledi. 3 Sahra Hastanesi bağışladı, 10 akaryakıt taşıma kamyonu satın aldı ve bunların yanı sıra 3000 Ukraynalı mülteciyi de ülkesine kabul etti. Tüm bunlar bize İzlanda'nın son zamanlarda kazandığını söylediğimiz yenilenmiş jeopolitik önemi hakkında pek bir şey anlatmıyor. Peki bunlar tam olarak neyle ilgili? Bu İzlanda'nın Grönland, İzlanda ve Birleşik Krallığı ifade eden GIUK alanı olarak adlandırılan çok özel bir alandaki merkezi konumundan başka bir şey değil. GIUK alanı, Norveç denizini Kuzey Atlantik Okyanusu'ndan ayıran, Grönland'dan İzlanda'ya ve Birleşik Krallığa kadar uzanan boşluğu ifade eder. Bu bölge Soğuk Savaş döneminde özel bir öneme sahipti. Çünkü Sovyet Kuzey Filosu'nun operasyon alanını NATO'nun Atlantik bölgesinden ayıran bir abluka noktası haline gelmişti. Başka bir deyişle Sovyet kuvvetlerine karşı bir bariyer işlevi görüyordu. Bu nedenle GIUK, dünyanın en yakından izlenen bölgelerinden biri haline geldi. Ve İzlanda neredeyse çevresel bir görüşe ve bölgenin kapsamlı kontrolüne sahip olduğu için özellikle önemli bir rol oynadı. Bugün İzlanda, Rusya'nın sadece Arktik bölgesinde değil, aynı zamanda GIUK alanında da nükleer ve konvansiyonel denizaltı devriyeleriyle açıkça düşmanca davrandığı bir dönemde önemli rolünü yeniden kazanmıştır. İspanyol donanması Genelkurmay Başkanlığında görevli bir subay olan Alejandro McKinley, İspanyol Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ndeki bir makalesinde şunları yazıyordu. İzlanda çevresinde konuşlanan denizaltılar ve stratejik bombardıman uçaklarının yeniden tehdit oluşturmaya başlamasıyla Soğuk Savaş benzeri bir duruma geri dönme potansiyeli. İzlanda'ya bir kez daha ABD ve NATO'nun askeri ilgisini çekmek ve böylece belirsiz zamanlarda NATO müttefiklerinden ve her şeyden önce büyük Amerikan gücünden toprak güvenliği elde etmek için mükemmel bir fırsat sağladı. Görüldüğü gibi İzlanda etkili, güvenli ve başarılı olmak için kendi ordusuna ihtiyacının olmadığının en iyi kanıtı. Dahası iyi oynayarak elindeki en kötü kartlarla bile nasıl mucizeler yaratabileceğini gösteren en iyi örneklerden biri olabilir. İzlanda, Batı ile Rusya arasındaki yeni bir çatışmanın körüklendiği jeopolitik satranç tahtasına geri döndü ve Putin tarafından ağır bir şekilde askerileştirilmiş bir Kuzey Kutbu ile şimdi GIUK alanını kontrol etmede Soğuk Savaş sırasında olduğundan daha da önemli bir role sahip olabilir. İşte bu noktada size yönelteceğimiz birkaç soru olacak. İzlanda'nın stratejik öneminin bir başka uzun döneminin başlangıcıyla mı karşı karşıyayız? İzlanda bir kez daha Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ortaklarıyla kendi çıkarlarına hizmet eden oyunlar oynayacak mı? Kuzey Kutbu'nda giderek daha fazla varlık gösteren Rusya karşısında daha fazla yabancı askeri personel isteyecek mi? Cevaplarınızı aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız her zaman olduğu gibi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca küçük çıngırağa tıklayarak gelecekteki haberleri kaçırmayın. Bir kez daha videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.